Hanımlar, bugün sizlerle beraber zeytinyağlı kereviz yapacağız. Yemeğimiz için şöyle 2 adet kereviz kullanacağız. Kerevizimizin birinin kabuğunu soydum, birini de size göstermek için ayırdım. Şimdi kullanacağımız kerevizlerimizin büyüklükleri aynıydı. Görüyorsunuz, soyunca bayağı bir küçüldü. Daha önce kereviz yemeği yapanlar bilirler. Kabuğunu bayağı bir kalın soymak gerekir. Kalın soyunca da bayağı bir küçülüyor. Yani şu ebatlarda oluyor. Marketten, pazardan kereviz alırken biraz büyük almaya özen gösterin. Yani şöyle alın. Böyle alırsanız zaten soyduğunuzda şu büyüklükte oluyor. Eğer böyle küçük alırsanız da soyunca küçücük kalıyor. Benim size tavsiyem biraz daha büyük seçerek almanız. Şimdi biz evde 5 kişiyiz ve kereviz yemeğini çok seviyoruz. Yani özellikle zeytinyağlı kerevize bayılıyoruz. O yüzden ben şöyle 2 adet kereviz kullanacağım. Yani şu büyüklükte olacak soyulduktan sonra. İçerisine biraz patates ve havuç da ekleyeceğiz. Ama siz daha az miktarda yapmak isterseniz de 2 kereviz yerine 1 kereviz kullanarak da yapabilirsiniz. Şimdi şu kerevizimi soymuştum. Hafif yine üzerinden biraz alacağım. Yani pürüzsüz bir kıvam olana kadar. Kabuğunu tamamen soymamız gerekiyor. Ben üstten bir soydum ama o hafif pürüzlü kıvamını almamıştım. Şöyle alalım. İsterseniz böyle elinizde soyabilirsiniz kabuğunu. Ya da tahtanın üzerinde de soyabilirsiniz, bir tahtanın üzerinde. Ben bu şekilde daha rahat soyduğum için böyle soyacağım. Şimdi şu pürüzlü kıvamı da aldık. Evet, bu hazır. Şimdi ikinci kerevizimizle devam edelim. Evet, kerevizlerimizin ikisini de soyduk. Şimdi doğrama işlemine geçelim. Kerevizimizi şöyle yarıya keselim. Kestikten sonra şöyle tekrar yarıya keselim. Kerevizimizi 4'e kestikten sonra şöyle bir aparatım var benim, dilimleyici. Şeklinin güzel olması için bununla dilimleyeceğim. İsterseniz bu şekilde benim kullandığım gibi bir aparat kullanabilirsiniz. Ya da bıçakla da dilimleyebilirsiniz. Kerevizimizi dilimleyelim. Çok ince olmayacak şekilde. 1 santim kalınlığında diyebiliriz. İri parçalar halinde. İsterseniz daha küçültüp küp küp de yapabilirsiniz. Ama ben kerevizi en çok bu şekilde seviyorum. Böyle iri oluyor. Zaten zeytinyağlı da olduğu için çok güzel görünüyor. Şöyle kalınlığını da göstereyim. 1 santim kalınlığında. Şimdi şurada limonlu suyumuz var. Kerevizlerimizi limonlu suyumuzun içerisine atacağız. Çünkü kereviz çok hızlı kararan bir sebze. Eğer böyle beklerse birazdan bayağı bir kararacak. Hemen böyle doğrar doğramaz limonlu suyumuzun içerisine atıyoruz ki beyaz kalsın. Şimdi size gösterirken hatta biraz bekledi. Beklediği için de görüyorsunuz hafif hafif kararmaya başlıyor. O yüzden elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Biz diğer sebzelerimizi de hazırlarken kerevizlerimiz de bu şekilde limonlu suyumuzun içerisinde bekleyecek. Kereviz yemeğimiz için şöyle biraz da patates kullanacağız. Benim evdeki patateslerim biraz büyüktü, o yüzden şöyle yarıya kestim. Yarısını kullanacağım. Yani şu ebatlarda bir patates yeterli oluyor yemeğimiz için. Şimdi patatesimizi de yarıya keselim. Ardından şöyle tekrar yarıya keseceğiz. Arkadaşlar, az önce de belirttiğim gibi ben kereviz yemeğimi böyle iri taneli seviyorum. Zeytinyağlılar biliyorsunuz böyle iri taneli daha güzel oluyor. Ama daha küçük küp küp de doğramak isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Tercih sizin. Yine böyle aparatımla daha güzel görünmesi için kesiyorum.
Yani kerevizimin şekline yakın olacak şekilde doğruyorum. Şöyle kereviz yemeğimiz için 1 adet de havuç kullanacağız. Sebzelerimizi iri iri doğradığımız için havucumuzu da biraz kalın seçmeye özen gösterdim. Havucumu da yine aynı şekilde çok fazla inceltmeden 1 santim genişliğinde doğruyorum. Halka halka doğruyorum. Tüm sebzelerimizi doğradıktan sonra artık yemeğimizi pişirme işlemine geçebiliriz. Şöyle tenceremizin içerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyoruz. Biliyorsunuz sebzelerimiz biraz fazla. O yüzden yarım çay bardağı zeytinyağı ideal olacak. Hemen yağımın içerisine havuçlarımı ekliyorum. Yağımda havuçlarımı biraz soteleyeceğim. 1-2 dakika kadar. Şöyle bir döndüreceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz havuç diğer sebzelere nazaran pişmesi biraz daha geç süren bir sebze. Böyle yağımızda 1-2 kadar bir sotelersek pişmesi daha kolay olacaktır. Hafif kavrulunca biliyorsunuz sebzeler daha hızlı pişiyor. Evet, havucumuzu da soteledikten sonra artık patatesimizi ve kerevizimizi ekleyebiliriz. Sebzelerimizi de ekledikten sonra hemen şöyle 1 adet portakal sıktık. Portakalımızın suyunu ekliyoruz. Taze sıkılmış olacak bu arada arkadaşlar. Portakal suyumuzu ekledikten sonra şöyle yarım limonumuzun suyu var. Yine o da taze sıkılmış olacak. Arkadaşlar zeytinyağlı kerevizin olmazsa olmazı ekşidir. Kereviz biraz hafif bir sebze olmasına nazaran farklı bir lezzeti ve ağır bir kokusu vardır. Bu şekilde ekşi kullanarak pişirdiğinizde birbirini dengeliyor ve kokusu kayboluyor. Çok lezzetli bir hal oluyor. Kereviz biliyorsunuz çok faydalı bir sebze. O yüzden evinizde bol bol yapın ve tüketin derim. Evet, limonumuzu ve portakalımızı ekledikten sonra şimdi şöyle kerevizimizin yaprakları var. Ben onları da kullanıyorum kereviz yemeğimde. Aromasını ve lezzetini vermesini istiyorum. Çok da güzel bir lezzet veriyor. Şöyle çok küçültmeden şu büyüklükte iri iri atıyorum içerisine. Yapraklarımızı da ekledikten sonra biraz tuz ekleyelim. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tuz kullandım. Siz tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Şimdi normalde ben zeytinyağlı kereviz yaptığımda eğer portakalım yoksa içerisine zeytinyağlı olduğu için kerevizim 2 adet küp şeker ekliyorum. Şimdi portakal kullandığım için küp şeker eklemeyeceğim. Portakal da şekerli biliyorsunuz. O tadı dengeleyecek. Ama eğer portakalınız yoksa sadece limon kullandıysanız limonu yarım limondan biraz daha fazlalaştırıp yani 1 limona çıkarabilirsiniz. 1-2 adet de küp şeker kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle biraz da su ekleyeceğiz. Su miktarı da size fikir olması için şöyle bardakla kullanıyorum. Sıcak su kullanıyoruz bu arada. 1. Şöyle 2. 2,5 su bardağı kadar sıcak su yeterli olacaktır. Şimdi tuzumuzu ekledikten sonra karıştırmamıştık. Şöyle hafifçe bir karıştıralım. Çünkü piştikten sonra hiç karıştırmayacağız. Yoksa ezilebiliyor çünkü. Evet, yemeğimiz kaynara düştü. Artık kapağını kapayabiliriz. Kapağını kapatıp kerevizimizi pişmeye bırakıyoruz. Zeytinyağlı kerevizimiz yaklaşık 25 dakika gibi bir sürede pişti. Yemeğimizin pişip pişmediğini anlamak için 1 adet patatesimizden alıp kontrol edebilirsiniz. Patatesimiz piştiyse yemeğimiz de pişti demektir. Şimdi ocağımızın altını kapayalım. Tenceremizin kapağını da kapayıp yemeğimizi dinlenmeye bırakalım. Tamamen soğuduktan sonra servis edeceğiz. Evet, zeytinyağlı kerevizimizi servis tabağımıza aldık. Üzerinde biraz dereotuyla süsledik. Şöyle yakından da göstermek istiyorum.
Muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.